Ev sahibi kiracı krizinden biz nasıl kazanç sağlarız? Benim amacım hepiniz ev sahibi olun, hepiniz finansal özgür olun. Ben ne yapayım kiracılı evi? Kiracıyla mı uğraşacağım? Davalar 3-4 sene sürüyor zaten. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ortada çok ciddi bir kriz var. Mesleki olarak karşıma gelen en büyük problemlerden birisi bu aslında. Ev sahipleri arıyor. Kiracımı nasıl çıkartabilirim? Neler yapmam gerekiyor? Dava açacağım. Kiracımla ters düştük. Kavga ettik. Çok düşük kiraya oturuyor diyorlar. Kiracılar arıyor. Ev sahibim beni dışarı atmak istiyor. Ev sahibim çok acımasız. Bana yalan söylüyor. Evi satacak deyip mümkün olduğunca direneceğini söylüyor. Kaça kiraya oturuyorsun dediğimde ben eski kiracıyım, ucuz kiraya oturuyorum diyor. Şimdi bu videoda hem ev sahibi hem de kiracı krizinden bahsetmek istiyorum. Hem de biz bu krizden nasıl faydalanabiliriz bunu anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Aslında gerçekten konut problemi ülkeyi yakından ilgilendiren ve çözülmesi gereken ciddi bir problem. Nasıl çözülmesi gerektiğiyle alakalı aklımda birkaç fikir var ama fikirleri videomuzun sonuna vaktimiz kalırsa belki anlatabilirim. Ama öncesinde beni ev sahibi ya da kiracılar izliyorsa ki ya ev sahibisinizdir ya kiracısınızdır. Bir avukat olarak nacizane tavsiyelerim olacak. Son 3-4 senedir çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Evlerin fiyatları oldukça arttı. Haliyle kiraların da artması gerekirdi. Ama kiralarda %25 sınırı olunca kiralar ciddi anlamda düşük kaldı. Geçen bir arkadaşım anlatıyor. Bir yakını İstanbul'da güzel bir muhitte lüks bir konutta oturuyormuş. Raiç kiralar ne kadar dedim orada. Raiç kiralar 50.000 bandı. Benim yakınım ise 4.000 liraya oturuyor dedi. Ev sahibi dava açınca 4.000 lira kira ödemeyi de bırakmış. Yaklaşık bir senedir kira ödemeden o şekilde oturuyormuş. Ev sahibi kiracısına karşı açtığı davalarda tahliye taahhüt hariç genelde ortalama bu davalar 1-1,5 seneye ancak kesinleşiyor ve kesinleşme sınırının üstündeyse yani istinaf sınırı var. Bir de bu hukuki sürecin istinaf boyutu oluyor. Yani 2-2,5 seneye açıkçası uzuyor bu davalar. Şimdi kiracılar bu durumdan ciddi anlamda faydalanıyorlar. Çünkü raiç bedeli 20.000 lira olan bir dairede ortalama eski kiracıysan 4-5 bin liraya oturuyorsun. Ve 2,5 sene boyunca bu şekilde oturduğunu varsaydığında ciddi bir kazanç elde ediyorsun. Bir yerde okumuştum, bir söz vardı. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama enflasyon insanların servetinden daha lüks yerlerde oturmasına sebep oldu. Bu durum hem kiracılar tarafından hem de bazı ev sahipleri tarafından da tabii istismar edilen bir durum. Şimdi ev sahipleri istismarda şu şekilde oluyor. Kiracı yeni oturmuş. Kısa bir süre kiracılığı var ve orta yolu bulmaya çalışıyor açıkçası kiracı. Ama kiracısını çıkartmaya çalışıyor. Bu da doğru değil. Kiracı sana uzun süre oturacağını başta söylediyse sen madem kiracını çıkartacaksan bu evi neden kiraya veriyorsun? Şimdi ev sahibi kiracı kriziyle alakalı aslında bir yöntem var. Arabuluculuk. Bu arabuluculuk süreçlerinde çok güzel anlaşmalar sağlanabiliyor. Uzun dava süreçlerine girilmeden eğer süreç başarılı yürütülürse ve taraflar da gerçekten iyi niyetliyse yani ev sahibi tahliye istiyorsa kiracı da tahliye etmeye noktasında hemfikirse ama zaman istiyorsa bu tarz durumlar arabulucuyla açıkçası çözülebiliyor. Hem de kira tespit davalarında da arabulucuyla anlaşma sağlanabiliyor. Şöyle de bir durum var arkadaşlar, mahkemeler çok masraflı artık. Bir kira tespit davasında ortalama davacı yani ev sahibi 10-15 bin liralık harçlar ve giderler ödemek zorunda kalıyor. Şimdi beni izleyen kiracılara ve ev sahiplerine öncelikle itidalli olmaya davet ediyorum. Bu zamanlar gelip geçici, sorunlar bir şekilde gelip ve geçecek. İyi niyetli olacak şekilde ortanın ben her zaman bulunabileceğine inanıyorum. Çünkü ortayı bulacak kişi ev sahibi ve kiracıdır. Başka bir mekanizma olarak zaten arabuluculuk mekanizması var. Burada arabulucuyla beraber sorunlar çözülebilir. İşin hukuk boyutunu bir köşeye bırakalım artık. Şimdi buraya kadar anlattıklarım ve tavsiye ettiklerim kiracılarla ev sahiplerine bir nasihat şeklindeydi aslında. Şimdi asıl konumuza gelelim. Ev sahibi kiracı krizinden biz nasıl kazanç sağlarız? Bu konu çok önemli. Ev almayı düşünüyorsanız önünüzde yaklaşık 5-6 ay maksimumda da 1 sene civarı süre olduğunu düşünüyorum. Tabii bu süre benim kendi kanaatim. Neden bu süreyi bu şekilde düşündüm? Çünkü bu süre içerisinde faizler çok yüksek. Faizler çok yüksek olduğu için insanlar banka kredisi çekemiyor. Dolayısıyla ev alamıyor. Yani arz talep dengesinde şu an bir sıkıntı var. Talep yok, arz var. Bundan dolayı da konut fiyatları düşmeye devam ediyor. Tabii dolar bazında düşmeye devam ediyor. TL bazında hemen hemen aynı noktalarda. Hiç ev fiyatlarını ilan sitesine girip incelediniz mi?
Şimdi ilan sitesine girip ev fiyatlarını incelediğinizde dikkatinizi çekecek konulardan birisi de şu. Evleri ucuzdan pahalıya doğru bir listeleme yaptığınızda ucuz olan evler biliyorsunuz zemin katta ve bodrum kattaki evler olur genelde. Zemin kat ve bodrum kattan sonra ara katların fiyatları gelir ve ara katlarda bodrum katlardan tabii ki daha pahalıdır. Ama bodrum katlarla beraber ilk çıkan evler ara katlı olan ve kiracılı evlerdir. Bu evlerde kiracı vardır ve raiç fiyatlarından genelde %10 ve %20 kadar daha ucuz fiyata ilana koyulmuşlardır. Ve şu dönemde kiracılı gayrimenkullere herhangi bir talep de yok. Neden yok? Çünkü bu dava süreçleriyle alakalı kimse kiracılarla uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla insanlar da kiracısız ev almaya çalışıyor. Bu hal böyle olunca kiracılı evler kiracısız evlerden %10, %20 kadar ucuz oluyor. Tabii ki piyasada genel bir düşüklük var faizlerin yüksek olmasından dolayı. Ama kiracılı evlerin satılma ihtimali kiracısız evlerden gerçekten çok daha düşük oluyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bir tane konut gördünüz ve baktınız kiracısız, ara katta. Raiç bedelleri ortalama 3 milyon bandında ve birden aynı özelliklerde kiracılı ev buldunuz. Muhtemelen kiracısız evden içi yapılı bile olsa daha ucuzdur. Tahminen 2,7 milyona, 2,5 milyona konulmuştur. Ve siz hem evin kiracılı olmasını hem de faizlerin yüksek olmasını bahane göstererek satıcının acilde bir durumu varsa bu durumu fırsata çevirip güzel tekliflerle böyle konutları 2 milyon lira gibi rakamları iyi bir pazarlıkla alabilirsiniz. Tabii öncelikle ilan sahiplerini arayıp güzel tekliflerde bulunmanız ve ihtiyacı olan, evini satmak zorunda olan ev sahiplerini bulmanız gerekiyor. Ev alma niyetiniz varsa kesinlikle benim söylediğim şeyi yapın. Çok güzel fiyatlara evler alabilirsiniz. Tabii ki ciddi bir araştırma ve çaba gerekli. Ama burada dikkat etmeniz gereken önemli bir konu var. Aldığınız ev kiracılı olacak. Dolayısıyla mahkeme sürecinde de siz uğraşacaksınız. Ve bu gibi kiracılı ev alırsanız kiracıyı çıkartmak için ihtiyacınızı ispat etmeniz gerekir. Eğer ihtiyacınız yoksa ve kiracınız da yaklaşık 10 yıl artı 1 yıl artı 1 yıl olmak üzere toplam 12 yıl o konutta kesintisiz ikamet etmiyorsa kiracınızı çıkartma şansınız yok. Bana şunu diyenler olacaktır. Ben ne yapayım kiracılı evi? Kiracıyla mı uğraşacağım? Davalar 3-4 sene sürüyor zaten. Tamam, bu konuda haklısınız, doğru. Ama siz kiracıyla uğraşmanın bedelini satın alıyorsunuz aslında. Normal şartlarda 3 milyon liraya alacağınız bir evi 2 milyon liraya alarak siz aradaki 1 milyon lirayla kiracıyla uğraşma hizmetini satın alıyorsunuz aslında. Yani mülk aldığınız kişi aslında size 1 milyon liraya kiracıyla uğraşma hizmet bedelini satıyor. Şimdi burada aslında 1 milyon lira indirim almış olmuyorsunuz. 1 milyon liranın ederi de kiracının ödediği düşük kira ile güncel raiç bedel arasındaki farkın yaklaşık 3 sene olarak 3 seneyle çarpımı olarak hesaplayabiliriz. Çünkü bir dava süreci yaklaşık 3 sene sürüyor. Piyasa her şeyi fiyatlar arkadaşlar. Analitik düşünmek gerekiyor. Eviniz yoksa ve paranız varsa önce evinizi almanız sizin için makul olabilir. Çünkü enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Ev fiyatları uzun vadede TL bazında artmaya devam edecek. Dolar bazında da artmaya devam edecek. Hal böyle olunca bir de mülksüzleştirme projeleri gibi projeler var biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Ev ihtiyacınız varsa ev ihtiyacınızı almanızı öneriyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ev fiyatları daha da düşebilir. Şimdi bizim milletimiz yani bu coğrafyada yaşayan insanlar önce kafasını sokacağı yeri satın almak ister. Bizim yapımız böyledir. Yurt dışında böyle değil aslında. İnsanlar daha çok kiracı ama Türkiye'de bir anket yapsanız elinize yüklü miktarda para geçse alacağınız ilk şey ne olur deseniz bence %70'i ev der. Dolayısıyla bizim kültürümüzde açıkta kalmamak için o evi alıp o evde yaşamak mantıklı. Bana şunu diyor olabilirsiniz. Ev alacak paramız mı var? Böyle konuşuyorsun, boş yapıyorsun diyenler varsa arkadaşlar sizin için de bir şeyler düşündüm, merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim, boş yapmıyorum aslında. Paranız yoksa yol haritamız aslında belli. Ne yapıyorduk? Yavaş yavaş yatırımlarla başlıyorduk, paramızı biriktiriyorduk. İlk önce bilinçli yatırımcı oluyorduk. Paramızı bilinçli yerlere, güzel yerlere yatırıyoruz ve istikrarlı bir şekilde yatırmaya devam ediyoruz ve birikim yapıyoruz. Birikimlerimizin katlanarak arttıktan sonra ev parasına ulaştıktan sonra ihtiyacımız olan evi alıyoruz. Başımızı o evin içine soktuktan sonra tekrar sürece baştan başlıyoruz. Bu şekilde hedeflerimize ulaşıyoruz. Bu sefer kiracılar da bana kızacak. Hani bizim üzerimizden ucuza ev almaya çalışıyorlar
bizi çıkartmaya çalışıyorlar diye. Kiracılar da bana kızmasın. Benim amacım hepiniz ev sahibi olun, hepiniz finansal özgür olun. O yüzden ben bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Sizin zengin olup olmamanızın beni normalde alakadar etmemesi gerekiyor. Ama ben sizlere faydalı olmak istiyorum. Sizlere faydalı olmak istediğim için de bu videoları çekiyorum. Sizler de destek olup abone olursanız videolarım daha çok kişiye ulaşır ve böylece daha çok kişiye ulaşmış olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.